Carl Jung'un Psikoloji ve Din adlı eseri aslında sadece bir kitap değil, zihnimizin o en derin, en karanlık dehlizlerine tutulmuş bir fener gibi düşünebilirsiniz. Hadi gelin bu fenerin ışığını takip edelim ve inançlarımızın, hatta en büyük korkularımızın psikolojik kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Şimdi en baştan zor bir soruyla başlayalım. Hiçbir doktorun teşhis koyamadığı, tahlillerin tertemiz çıktığı ama sizi içten içe yiyip bitiren bir acı çekmek. Mümkün mü böyle bir şey? Yani vücudunuzda hiçbir sorun yokken ruhunuz hasta olabilir mi? Ünlü psikolog Carl Jung'a göre bu sorunun cevabı kocaman bir evet. Ama bununla da kalmıyor, çok ciddi bir uyarıda da bulunuyor. Bu ıstırap fiziksel bir hastalık kadar gerçek ve evet, bir o kadar da tehlikeli. Jung durumu kendi sarsıcı sözleriyle özetliyor aslında. Hayaller vardır diyor ve fiziksel koşullar kadar gerçek, onlar kadar zararlı ve tehlikeli olabilirler. Peki ama bu nasıl olabilir? Sadece bir düşünce, bir hayal nasıl olur da bütün bedeninize hükmedebilir? İşte bu sorunun cevabı Jung'un bizzat klinik deneyimlerinde, yani zihnin o gerçek hastalıklarıyla yüzleştiği terapi odalarında saklı. Gelin şimdi o kapıdan şöyle bir içeri bakalım. Mesela Jung, ölümcül bir kansere yakalandığına saplantılı bir şekilde inanan bir hastasından bahsediyor. Düşünsenize, yapılan bütün testler, bütün muayeneler hep aynı sonucu veriyor. Adamın vücudunda tek bir sorun bile yok. Ama adamın çektiği acı son derece gerçek. Bu görünmez hastalık yüzünden hayatı kabusa dönüyor. Ve işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Herkes acısının sadece hayal gücü olduğunu söylediği için derin bir utanç duyuyor. İşte tam bu noktada Jung, o alışılmışın dışına çıkıyor ve diyor ki, hastanın yaşadığı şey basit bir kuruntu değil. Tam tersine, bu acının kaynağı, içimizde yaşayan ve irademizden tamamen bağımsız hareket eden çok güçlü bir kuvvet. Ve Jung, adeta bir doktor gibi bu gizemli acının teşhisini koyuyor. Sorunun kökeni, zihnimizin o görünmeyen derinliklerinde, yani bilinç dışının o kontrol edilemeyen otonom gücünde yatıyor. Peki, bilinç dışı dediğimiz şey tam olarak ne? Şöyle düşünelim, zihnimiz bir buzdağı gibi. Bizim farkında olduğumuz, kontrol ettiğimizi sandığımız bilinçli zihnimiz, o buzdağının suyun üstünde görünen küçücük bir parçası. Asıl devasa kütle ise suyun altında, görünmeyenlerde. İşte o kısım bilinç dışı ve o bizden bağımsız çalışıyor. Kararlarımızı, korkularımızı, tutkularımızı o yönetiyor. Bilinç dışının bu otonom gücü, Jung'un kompleks adını verdiği yapılarla kendini gösteriyor. Bir kompleksi, zihninizin içinde yaşayan ve kendi iradesi olan küçük asi bir kişilik gibi hayal edebilirsiniz. Sizin bilinçli niyetlerinizi baltalayabilir, bir anda kontrolü ele alabilir. İşte o hastayı esir alan o meşhur kanser de tam olarak böyle bir kompleksten ibaretti. Peki, iyi. Ama biz insanlar binlerce yıldır içimizdeki bu kontrol edilemeyen güçlerle nasıl başa çıkıyoruz? İşte bu soru bizi Jung'un dine dair o oldukça radikal ve tamamen psikolojik yorumuna getiriyor. Burası gerçekten çok ilginç. Jung'a göre din, bizim anladığımız anlamda bir inançlar bütünü olmaktan çok daha fazlası. Asıl işlevi, o ezici, kontrolümüz dışındaki psişik güçlerle, yani bilinç dışıyla başa çıkabilmek için insanlığın geliştirdiği bir sistem olması. Jung, bilinç dışının bu ezici, huşu uyandıran ve bazen de korkutan gücünü tarif etmek için özel bir terim kullanıyor, numinosum. Ona göre din, dogmalardan ve kurallardan çok önce bu ilkel gücü anlama ve ona saygıyla yaklaşma çabası olarak doğmuştur. Bu açıdan bakınca dini dogmalar ve ritüeller birdenbire bambaşka bir anlam kazanıyor, değil mi? Artık onlar sadece uyulması gereken kurallar değil, bireyi bilinç dışının o ham ve ezici gücünden koruyan birer psikolojik kalkan gibiler. Peki Jung, bilinç dışının bu gizemli faaliyetlerinden nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Kanıtları nerede arıyordu? Cevap çok basit. Geceleri gördüğümüz rüyalarda. Şimdi bir hastasının rüyaları üzerinden bu gizemli dünyanın kapısını aralayalım. Bu noktada Jung'un hocası Freud'dan nasıl ayrıldığını görmek çok önemli. Freud'a göre rüya, bastırılmış arzuları saklayan bir maskedir, bir aldatmacadır. Ama Jung tam tersini söyler. Rüya neyse odur. O, bilinç dışından gelen, doğrudan sansürsüz ve dürüst bir mesajdır. Jung'un entelektüel bir hastası var ve çok ilginç bir rüya görüyor. Kendini Evrensel Katolik Kilisesi adında bir yerde buluyor. Ama içerisi daha çok şarabın ve caz müziğinin olduğu bir sosyal kulübe andırıyor. Sonra gizemli bir kadın ortaya çıkıyor, önce mekanı destekler gibi duruyor ama sonra hüsranla ağlayarak öyleyse hiçbir şey kalmadı artık diyor ve ortadan kayboluyor.
Jung'a göre bu rüya, hastanın maneviyatla maddiyatı birleştirme konusundaki sığ ve başarısız çabasının bir resmi. Peki kim bu gizemli kadın? İşte Jung'un en meşhur kavramlarından biri burada devreye giriyor. Anima, yani bir erkeğin bilinç dışındaki dişil ruhunun kişileşmiş hali. Rüyamızdaki kadının, yani animanın mekanı ağlayarak terk etmesi, bilinç dışının bu yüzeysel uzlaşmayı kesin bir dille reddettiğinin açık bir işareti aslında. Ve şimdi hastanın çok daha sonra gördüğü o dönüştürücü ikinci rüyaya, yani bu psikolojik analizin zirve noktasına geliyoruz. Yıllar sonra hasta bambaşka bir rüya görüyor. Bu sefer girdiği yer bir sosyal kulüp falan değil, bir kutsal iç sükunet evi. Atmosfer tamamen farklı. Kutsal, derin ve sessiz. Ve o evin içinde otoriter bir ses konuşmaya başlıyor. Din, kadın imgesinden kurtulmak için ödediğin bir vergi değildir. Çünkü bu imgeden kaçılmaz. Bu ses aslında hastanın bilinç dışından, yani animasından kaçma çabasına doğrudan bir cevap veriyor. Ve ses o can alıcı mesajla devam ediyor. Din bir ikame değildir. İnsanın her eylemine eklenen nihai bir başarıdır. Dine ancak hayatını dolu dolu yaşadığın zaman ulaşırsın. İşte bu cümle Jung'un gerçek manevi tatminin ne olduğuna dair vardığı nihai sonucu özetliyor. Yani özetle Jung'un bize söylediği şey şu: gerçek maneviyat, hayatın zorluklarından kaçmak için sığındığımız bir liman değildir. Tam tersine hayatın her şeyiyle, aydınlık ve karanlık tüm yönlerimizle yüzleşerek, onları kucaklayarak bütün olabilme sanatıdır. Bu yüzden Jung'un Psikoloji ve Din kitabı, kuru bir teoriden çok daha fazlası aslında. Kendi iç dünyamıza yapacağımız o zorlu ama bir o kadar da aydınlatıcı yolculuk için bir nevi yol haritası. Ve şimdi bu yolculuğun sonunda soru size dönüyor. Geceleri rüyalarınızda, gündüzleri o anlamsız gibi görünen korkularınızda ya da takıntılarınızda, sizin bilinç dışınız size ne fısıldamaya çalışıyor olabilir?